Evet arkadaşlar, selamlar. Uzun süredir bir video yayınlamadım. Şimdi kısa bir video yapacağım elektrikli arabalar hakkında. Şimdi hava sıcaklıkları şu an 19, 20, 23 Bodrum ve çevresinde. Ben de normal yaptığım gezilerden birini yaptım. Tasarruflu da gittim diyemem. Normal gittim yani. 12,5 ortalama. Tabii dağ yollarında gittiğimiz için zaten belirli hızların üzerine çıkamıyoruz. İnişler çıkışlar var. Ama ben bu yolu normalde tasarruflu gidince yazın 13,5'tu. Şu an 12,5. Fark bu kadar. Tabii ki bu mükemmel yolu da sizlere göstermiş olayım. Bu nasıl bir turdu? Bodrum Gümüşlük'ten çıktım. Şarjımın %99'du. Şu anda 152 kilometre. Bittiğinde bu yol 210-220 kilometrelerde olacak muhtemelen. 12,5'luk harika bir ortalama var. Bu bayırları çıkarken de bir hayli zaten gaza basıyoruz. Bu manzara eşliğinde size çekmek istedim. Ufak bir detay olarak dursun. Şöyle. Lastikleri değiştirdikten sonra bu arada arabanın yol tutuşu çok değişti. Şu an önceki Hankook'lara göre Pirelli kullanıyorum. Pirellileri de serviste taktırdım. Yine yıldız işaretli kendi lastiği. İnanılmaz iyi yol tutuyor. Çok farklı yani. Şu ana kadar bir patlama, yarılma veyahut da işte bir şey de başıma gelmedi. Yani balon da olmadı. Gayet memnunum Pirellilerden. Burası da güzergahı anlatayım size, merak edersiniz belki. Burası Öğren'den Mazı üzerinden Yalı Çiftliğe giden yol. Böyle denize sıfır bir yol. Bir kısmı böyle. Sonra dağ yolları başlıyor. Gayet güzel bir ortam. Gümüşlük'ten çıktım. Milas'a geldim. Milas'tan Ören'e Sapan'dan indim. Ören sahiline indim. Oralarda biraz vakit geçirdim. Sonra da Akbük'e, Akyaka'ya doğru yola çıktım. Bir 4-5 kilometre yol gittikten sonra harika bir kahvaltıcı var benim gittiğim. Orada kahvaltı yaptım. Kahvaltı demeyeyim de yani tost yedim. Öğlen yemeği gibi. Dönüşü de aynı yoldan yapmamak için Mazı çökertme yolu üzerinden gitmeye çalıştım. İyi ki de yapmışım. Gün batımına denk geliyor. Harika bir ışık var şu an burada. Gayet güzel. Tabii kameraya parlama olarak yansıyor ama benim gördüğüm sahneler gayet hoş. Şöyle değerleri göstereyim size. 12,5 ortalama. 154 kilometre 3 saat. Ortalama hız 50 kilometre gözüküyor ama dağ yolları olduğu için böyle. Normal hızlı yollarda, normal hızlarda gittim. Geri kazanım da 8,6. Yüzdelik olarak yüzde kaç bir şarj almışım. Bu değerleri vermeme rağmen ısrarla soran insanlar var yani yüzde kaç harcadın diye. %68'e düşmüş, %99'du. %100 olmasına yarım saat vardı. Yani %30'luk bir kullanımla buraya gelmiş olduk. Her %10'la 50 kilometre yapmışız. Gayet iyi. Zaten 12,5 ortalama da ona denk geliyor. Çünkü 64 kW'lık bataryanın her %10'u 6,4 kW'a denk geliyor. Öyle de ben hesaplamalar yapıyorum ki bu veriler de onu gösteriyor. Bu 64 kullanılabilir ve üstü şeye çok yarıyor. Yola çıktığınızda, rejen yaptığınızda %100'deyken o rejenerasyon bir işe yarıyor. Hiç boşluk olmasa orada bu sefer ne olacak? Rejenerasyona izin vermeyecek, kısıtlama yapacak. O yüzden o boşluğun fazla olması rejenerasyondan faydalanmaya %100 de olsanız devam etmenizi sağlıyor. Bu büyük bir avantaj ve kullanışlılık. Ve hiçbir kısıtlama ben bu arabada şimdiye kadar rejenerasyonda görmedim. Her zaman rejen yaptı yani %100'e yani 100 kW'a kadar rejen yapabiliyor. Tabii o artık durma noktasına geliyor ama mesela ışıklarda durdunuz. O son noktalara gelirken 65, 70, 80 kW'larda rejen yapıyor. Evet, şimdi sahil kısmını bitiriyoruz. Sağdan dağ yollarına çıkıyoruz. Harika dağ yollarına. En sevdiğim yerler, en sevdiğim yollar. Size ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bayağı keskin, net, güzel dönüşler var. Burası bir gidiş bir geliş. Sert virajlardan oluşuyor. Araba da burada inanılmaz güzel bir performans sergiliyor. Huzurla her yeri dönüyorum. Bu arabayla çocuk oyuncağı. Çok keyifli. Tabii benim esas viraj şeyim motosiklet. Onunla çok daha keyifli olur. Bir de buraya İğirmen'le gelmiştim. O da fenaydı. Onun eline hiçbir şey su dökemez yani. Motosiklet gibi gidiyor buralarda.
bu arabayla da bayağı keyifli oluyor. Diğer elektriklere göre hayli keyifli olduğunu düşünüyorum. Şöyle biraz çekeyim size. Hoşunuza gider diye tahmin ediyorum. Buralara herkes gelmek nasip olmuyor. İnşallah size de nasip olur. Kader bizi Bodrum'a attı. 5 senedir burada yaşıyoruz çok şükür. Oturdukça da kıymetini anladım. İlk geldiğimde çok özlüyordum İstanbul'u falan. Şimdi de özlüyorum ama arkadaşlarımı daha çok özlüyorum. Kargaşa yok, temiz hava var. Hayat güzel. Şimdi geldim, burada kahvaltı yaptım. 100 kilometre gezdim. Yani 1,5 saat, 2 saat araba kullanıp. Oradan da burada kendi yaptıkları zeytinyağından aldım. Bahçeden toplanmış domatesden aldım. Evime doğru gidiyorum. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Yakın bir arkadaşım Tesla aldı. Onu da test etme şansım oldu. Yani ben iyi ki bu arabayı almışım. Öyle diyeyim yani. Kusura bakmayın. Tesla aşıkları. Şu direksiyon hissiyatı, gaz pedalı, park ederkenki rahatlıklar, hassasiyetler çok fark ediyor. Neyse. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bu videoyu sevdiyseniz yorum yapın, beğenin, abone olun ki video izlensin. Ben de belki daha çok çekerim yani. İzlenmeler düşük olduğu için hevesim yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.